Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün'ün NATO konferansında yapmış olduğu Türk Savunma Sanayi açıklamasına gideceğiz. Haluk Görgün, Türk Savunma Sanayisi'nin kapasitesini NATO'lu kurmaylara bizzat teker teker açıkladı. İsterseniz detaylar karşımıza gelsin. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Multi-Domain Operation Konferans 2025 çok boyutlu harekat konseptinin sahadaki yansımalarını ve müttefiklerin entegre harekat kabiliyetlerini masaya yatırmıştı. Etkinliğe katılan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'nin NATO'ya stratejik katkılarını ve yerli savunma sanayi dönüşüm sürecini vurgulayan önemli açıklamalarda bulundu. Kara, hava, deniz, siber ve uzay artık üstünlük tek bir alanda değil, tüm alanların kesintisiz entegrasyonunda sağlanıyor diyen Görgün, çok boyutlu harekatın modern savaş doktrininde vazgeçilmez hale geldiğini belirtti. Türkiye'nin ürettiği savunma sistemlerinin yaklaşık %75'inin NATO kuvvetleri tarafından aktif biçimde kullanıldığını açıklayan Görgün, bu oranın ülkenin NATO içinde oynadığı teknolojik ve operasyonel rolü açıkça gösterdiğini kaydetti. Deniz Kurt tatbikatına da değinen Görgün, 2 adet Bayraktar TB3 aynı anda bir gemiden kalkış yaparak ortak hedefe tam isabetle taarruz gerçekleştirdi. Bu gelişme deniz harekatında insan sistemler açısından bir dönüm noktasıdır dedi. Başkan Görgün, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın şu an 1100'ü aşkın Ar-Ge ve tedarik projesi yürüttüğünü belirterek, ortalama yaşı 34 olan dinamik bir savunma sanayi ekosistemiyle çalışıyoruz. Bu yapı NATO standartlarında binlerce sistem üretiyor ifadelerini kullandı. Son olarak da bilineceği üzere Türkiye'ye çeşitli Avrupa ülkelerinden, NATO ülkelerinden ambargolar vardı. Bu konuya değindi Haluk Görgün. Müttefikler arasında ambargo uygulamak kolektif güvenlik anlayışıyla bağdaşmaz. Türkiye sahada kanıtlanmış sistemleriyle gerçek işbirliklerine hazırdır açıklamasında bulundu. Açık bir şekilde Sayın Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün yani düşman çatlatmış. Sayın Başkanım, olan var, olmayan var. Şimdi NATO konferansında anlatıyorsunuz. Devamında açıklamalarının akabinde demişti mesela. Türkiye insansız sistemlerde kara, hava, deniz fark etmeksizin küresel ölçekte liderliğe yürüyor demişti. Hadi işlerinden bir tanesi de çıksın desin ki sen yalan konuşuyorsun. Diyemezler ki. Kendileri de çok iyi farkında. Ah var ya, o konferansın görüntüleri bir olsa da özellikle de Haluk Görgün'ü dinleyen o Yunanistan'dan yetkili ismin şöyle bir yüz ifadesini böyle şak diye bir görmeyi çok isterdim. Kamera ona bir dönse tam biz böyle takır 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 yaptıklarımızı sayarken. Yunanistan dedim, niye diyorum biliyor musunuz? Bilineceği üzere Avrupa Birliği son yaşanan gelişmeler doğrultusunda özellikle Trump'ın başa gelip ABD'nin Avrupa'ya vermiş olduğu desteği kesmesiyle birlikte kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeliyiz diye bir çıkış yükselmişti. Biliyorsunuz mevzuları. Daha sonrasında Avrupa Birliği baktı kendi başına bir şeyler halledemeyecek. Bölgesel olarak ortak arayışına girmişti. Türkiye de zaten bu muhabbetler içerisinde adı geçen ülkelerden bir tanesiydi. Fakat İngiltere ile birlikte Türkiye ilk başta Avrupa Birliği'nin savunma sanayi ekosistemine dahil edilmemişti. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin bu ekosisteme dahil edildiği yavaş yavaş artık kulaklarımıza gelmeye başladı. İngiltere'de Avrupa Birliği'nin savunma sanayi programlarına kendi savunma sanayi ürünlerini satabilecek. Fakat şu an ülkemiz açısından Yunanistan'ın engellemeleri tam gaz devam ediyor. Bu engellemeler Yunanların ne kadar sürebilir veyahut da ne kadar kalıcı olabilir, orası oldukça tartışma konusu. Zaten Sayın Haluk Görgün de karşısına NATO kurbaylarını alaraktan, bilerekten bakın biz şunları yaptık, yapıyoruz, kanıtladık kendimizi diyor. Yani aslında alttan Haluk Görgün diyor ki gerçeğin farkına varın. Öyle Yunanların gazına gelip de Türkiye'yi ittifakın dışına iterekten veyahut da işte Türkiye'den araç gereç mi alınır diyerekten hiçbir yere varamazsınız diyor. Hemen devamında tabii Haluk Görgün Türk savunma sanayisinden bahsedince millet de açıkçası ağzından salyalar akarcasına dinlemiştir büyük ihtimalle. Sayın Mark Rutte, NATO Genel Sekreterinden de Türk savunma sanayisine yönelik övgü gecikmedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dedi ki, ABD'deki mühimmat fabrikaları bile Türk firmalarıyla işbirliği yapmadan sürdürülemez durumda. Türkiye'nin zırhlı araç üretim kapasitesi Fransa'nın yaklaşık 30 katı. Türkiye'nin gelişmiş savunma sistemleri, yüksek üretim kapasitesi, insansız sistemler konusundaki teknolojik liderliği ve NATO üyeliği onu Avrupa Birliği projeleri için teknik ve stratejik açıdan vazgeçilmez bir partner haline getiriyor ifadelerini kullanmıştı. Yani kısacası Avrupa Birliği'ne diyor ki aklınızı başınıza alın. Arkamızda bir tane Rus ayısı, nefesini hissediyoruz. ABD de yok yanımızda. Devamında
size destek olacak ülke yanı başınıza uzakta aramayın. Yunan'ın gazına gelip de saçma sapan kararlar almayın diyor. NATO Genel Sekreteri vallahi sanki bizim yapmış olduğumuz savunma sanayi satışlarından komisyon alacak gibi konuşuyor. Sürekli bizi savunuyor. İşin şakası bir yana ama Mark Rutte gerçeğin farkında. Zaten gerçeğin farkında olacağına dair bize söz verdiği için biz zamanında Hollanda Başbakanlığından sonra NATO Genel Sekreteri olacağım diye geldi ya, hatırlarsınız icazet almaya Ankara'ya. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ondan söz alıp da Türkiye tamam seni destekleyecek NATO Genel Sekreterliğinde dedi. Yani Mark Rutte şu an gerçekleri gören bir NATO Genel Sekreteri. Şimdi kıymetli dostlar, bugün önemli bir gündü. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi liderler zirvesi Macaristan Budapeşte'de bugün gerçekleştirildi. Dün de Dışişleri Bakanları bir toplantı gerçekleştirmişti. Diyebilirsiniz Kaan Budapeşte'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Ersin Tatar var mıydı diye. Valla yoktu yani. Yalan konuşmayacağım. İçime de açıkçası saplandı bu durum. Üzüldüm. Hani keşke dedim ya Ersin Tatar dedim şuraya dedim yakışırdı. Öyle bir lider çünkü kendisi. Ersin Tatar yoktu ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan özellikle son dönemde Türk devletlerinden bazı ülkelerin almış olduğu o saçma sapan kararlara yani bizzat sanki atıfta bulunurcasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını Budapeşte'de de aynen şu şekilde savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen şu ifadeleri kullandı. Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini bekliyoruz. Aksakallıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplantısını anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Buraya dikkat edin kıymetli dostlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. İnşallah uzak olmayan gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri görmeyi ümit ediyorum diye Cumhurbaşkanımız açıklamalarını sonlandırmıştı. İşte böyle kıymetli dostlar, diplomasi zor bir oyun. Yani gelişmelerden anlayacağınız üzere. Yani mesela şimdi açıklamaları ben bizzat izledim. Bir saatlik bir liderler sırayla konuştu falan. Yani açıklamaları izlerken mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizzat İsrail'i hedef alıyor. Toplantı ortamına baktığımızda şimdi Macaristan, İsrail'le birliktelik, Netanyahu'yla Orban'ın zaten o yakın ilişkisini bilirsiniz. Anlatmama gerek yok. Devamında Azerbaycan, o da yine keza İsrail'le iyi ilişkiler içerisinde. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail'e ağzına gelen her şeyi söylüyor haklı olarak. Takır 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 çekinme yok. Fakat kıymetli dostlar orada mesela ne Macaristan veyahut da ne Azerbaycan hiçbir şekilde araya girip hiçbir şey demiyorlar. Çünkü niye? Her ülkenin kendi stratejisi var. Bunu biliyorlar ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın özellikle de bu İsrail mevzusunda ne kadar keskin bir görüşe sahip olduğunu, ne kadar net görüşlere sahip olduğunu da bildiklerinden dolayı sessiz sessiz dinliyorlar. İşte Türk devletlerinin birliği bu şekilde sağlanacak. Anlaşılmadık konular mı var? Tartışılacak mı? Bir şeyler çözüme mi kavuşturulacak? O işte kameralar arkasında olacak. Çünkü yani kameralar önünde sonuçta Türk Devletleri Teşkilatı toplantısını sadece bizler takip etmiyoruz. Dünyada Türk devletlerinin birliğine karşı olan ne kadar topluluk, ne kadar kabile, ne kadar ülke, birliktelik varsa bunların hepsi yemin ediyorum size gün sayıyorlar. Bunlar anlaşamayıp birbirine düşse de Türk devletlerinin birliği bir ortadan kalksa diye gerçekten de hani yatıp kalkan tipler var. Onlara fırsat vermemek için kendi çıkarlarımız doğrultusunda her ülke hareket ediyor ve daha sonrasında tartışmalar yaşanıyorsa da bunlar kameralar arkasında yaşanıyor. Türk devletlerini orada yani Budapeşte'de toplayıp beraber bir organizasyon yapmak, bir toplantı yapmak çok zor bir şey ama Türkiye liderliğinde Türk devletleri bu konuda birlikte çalışaraktan Türk Devletleri Teşkilatı'nın en azından yavaş yavaş yol kat etmesine hepsi destek sağlıyor. Ve devamında şimdi tabii kıymetli dostlar Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında her yan yana geldiklerinde olay diyaloglara sahne olduğumuz bir iki isim. Kim? Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev. Kıymetli dostlar daha 3-4 gün önce gel lan gel Paşinyan diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan Aliyev ile birlikte Arnavutluk'ta bir diyalog yaşamışlardı. Bugün yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan Sayın İlham Aliyev ile birlikte Budapeşte'de de bir çay molası verdiler. Ortamın o samimiyetini gördükten sonra diyeceksiniz ki abi bu diplomasi falan değil, bu bildiğimiz aynı evde doğup büyüyen iki tane kardeşim diyaloğu diyeceksiniz. Görüntüler şu an sizlerle. Sarılayım sana. Ya gözün aydın. Evet. İkinci geldi. Evet. Maşallah. Maşallah. Sağ ol, sağ ol. Burada Bodrum'da mı? Tabii, onlar hepsi Bodrumlu. Bana meyveli çay getirdiler. Ben aslında adi çay.
Kansuga Bey, nasılsınız? 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 İyisiniz? Caşı. Yaxşı. Ama hiç ihtiyarlı mı? Hiç özgürlüksüz siz. O yani biraz. Benim yaşım 77. Güzel. Durum. Ne diyeceksin? Ya kardeşim, torunlar yani böyle Çocuklarımızın yemirleri kovuzda. benim torunlar da 9. Benim yemirlerim de kovuz. Gelecek sağlamda. Gelişeceğimiz diye. Belki diyalogdan anlayamamışsınızdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Bodrum'da mı sizinkiler diyor ya İlham Aliyev'e. İlham Aliyev'in çocukları Bodrum'da yaşıyor. Onlar diyor Bodrum'da oldu diyor İlham Aliyev. Devamında en son demiş ya sen ne içeceksin demiş. Vallahi demiş bir tane çay getirdiler de demiş ben o çaydan istemiyorum. Yani var ya İlham Aliyev ve Erdoğan arasındaki bu diyalog yani liderler arasındaki diyaloğun çok dışında ve dünya üzerinde iddia ediyorum ikisi arasındaki diyalog hiçbir lider arasında bulunmamakta. Bunu apaçık bir şekilde sizlere belirtebilirim. Allah'ın birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum ve olaylar. Hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Rafaellerin özellikle de işte Hindistan'da yaşamış olduğu kepazelikler sürerken, Fransız savunma sanayi firmalarının hisseleri takır takır düşmeye devam ederken bir yandan da sürekli böyle ah ne yapacağım ben, vah ne yapacağım ben diyen bir Yunanistan var yanımızda. Komşu bu kez de diyor ki Fransızlar diyor Hintlilere Rafael uçaklarının açık kaynak kodlarını vermeyi kabul etmedi. Hindistanlılar kendi mühimmatını Rafael'e takacaktı. Fransızlar buna izin vermedi. Biz gidip de Fransa'dan Yunanistan olarak işte verin şu Rafael'lerin kaynak kodlarını bize desek Fransızlar vermeyecekler bize kaynak kodlarını Rafael'lerin. Bunun sebebi ise Türkler diyor. Acaba niye bizmişiz sebebi? Detaylar şu an sizlerle. Metni aynen Yunan basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan basınından Geostrategika diyor ki Rafael Fransızlar bizden korkuyor almayın diyor Türkler. Bu yüzden Rafael'in gizli kaynak kodlarını bize vermiyorlar diye bir başlık atmıştı. Haberin giriş kısmında da Yunan basını işte Hintliler Fransızlardan Rafael savaş uçaklarının gizli kaynak kodlarını istedi. Ama Fransızlar bu kodları Hindistan'a vermeyi kabul etmedi kendi güvenlikleri açısından. Devamında da işte önümüzdeki dönemlerde eğer ki Yunanistan Fransa'dan kaynak kodlarını isterse Rafael'lerin Fransızlar asla vermeyecek. Çünkü bunun sebebi Yunanistan Türkiye yakınlarındaki hava operasyonlarında Rafael kullanacak. Yani Türk sınırlarına yakın bölgelerde Rafael'ler uçacak. Fransa bundan dolayı özellikle de Türkiye'nin yeteneklerini bildiğinden dolayı Rafael uçaklarının kodlarının çalınması ihtimaline karşın Türkiye'nin yakınında kullanılacak olan Rafael'lerin hiçbir şekilde şifresini Yunanistan'a vermeyecek diye Yunan basını bu şekilde haberini sonlandırmıştı. Bunların derdi şu: Türkler elektronik harp kullanarak kodun işte kaynağını çalarlar mı, gizli kodları çalarlar mı? Rafael'ler uçarsa sınırda Fransızlar ondan korkmuş dediklerine göre biz buna filan ihtiyacımız yok ki. Öyle bir şey yaşanmaz da yaşandı diyelim. Ya dibimizde zaten Katar var. Katar Rafael'leri bizim emrimizde değil mi? Yani neyi yazıp çiziyorsunuz? Ama kendi kendilerine yazıyorlar. Sanki var ya bir olay oluyor, bir işte dünyayı ilgilendiren bir durum var. Bunlar her mevzuya bize özeniyorlar. Zaten bizden her şeyi çaldılar. Bileceğiniz üzere Yunanistan Türkiye özentisi bir devlettir. Bizim yemeklerimize kadar her şeyimize özenirler, kendilerine uyarlarlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.